Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 boyutlu duran yeni bir lastik modeli göstermek istiyorum. Bildiğiniz lastik modellerinden farklı bir görünümü var. Her örgüye uygun olmayacaktır. Bunu baştan belirteyim. Spor şık değişik kazaklar yapmak istiyorsanız bu modeli lastiklerini kullanabilirsiniz. Ya da taşkol boyunluk şapka türü örgülerde bu modeli kullanabilirsiniz. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Ben 20 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün arka tarafı ve örgümün ilk sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamında 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İlmeğimi ters örecekmiş gibi. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İpim üzerine bir kez dolamış oluyorum. Tekrar ipimi aynı şekilde ilmeğimin üzerine alıyorum. Ve arkadan girerek hem ilmeğimi hem de bir kez doladığım ipimi atlatıyorum. Burası önemli olan kısmı. Modele şeklini veren bölüm çünkü. Devamında 2 ilmek düz örüyorum. Ters ilmekleri ipimin şişimin üzerine alıyorum. Örmeden ilmeğimle birlikte bir kez dolayarak alıyorum. Tekrar ipimi şişimin üzerine aldım. Hem ilmeğimi hem ipimi diğer şişimi örmeden atlattım. 2 ilmek düz ördüm. Ters ilmekleri bir kez ipimi şişime dolayarak 2 ilmeğimi örmeden atlatarak devam ettim. 2 ters 2 düz şeklinde devam ediliyor. Ama ters ilmekler bu modelde örülmüyor. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir kez ipi şişe doluyoruz. Bir ilmek örmeden atlatıyoruz. Tekrar bir kez ipi şişe doluyoruz. Ve bir ilmek daha örmeden atlatıyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonuç değişmeyecektir. Kenar ilmeğini ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Burası örgümün ikinci sırası. Başlangıçtaki kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tek olan ilmeklerimi aynı şekilde burası ters bakın. Ters ilmeklerimi ipimi şişimin üzerine aldım. Arka taraftan girdim. Hem ipimi bir kez dolamış oldum hem de ilmeğimi atlatmış oldum. Tekrar ipimi şişimin üzerine aldım. Arkadan girerek ilmeğimi bir kez ipimi dolayarak örmeden almış oldum. Burada daha önceden doladığımız ilmeğimiz var. Bu ilmekleri ön taraftan girerek düz örüyoruz. Hem üzerine doladığımız ipi hem ilmeğimizi toplamış oluyoruz. Tekrar ikinci ilmeği de aynı şekilde ön taraftan girerek düz örüyoruz. Ters ilmeklere gelince bu şekilde örmeden atlatıyoruz. Üzerine ip dolamış olduğumuz önceki sıradaki ilmeklerimizi ise ön taraftan girerek düz örmeniz lazım. Burada ilmek alış şekilleriniz önemli. Arkadan girerek düz öremezsiniz. Ön taraftan giriyoruz. Hem doladığımız ipi hem ilmeği toplayarak örüyoruz. Bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir kez ipi doladım. Ters ilmeğimi örmeden atlattım. Bir kez ipimi şişime doladım. İkinci ters ilmeğimi örmeden atlattım. Üzerine ip dolayarak atlattığımız ilmekleri sonraki sırada ön taraftan girerek düz örüyoruz. İlk sırada bu modeli çıkartırken açıkça benim de kafam karıştı. Bu yüzden detaylı olarak anlatmak istiyorum. Biraz belki uzatmış olabilirim ama yeni başlayanlar anlayabilsinler istiyorum. Tekrar arka taraftayım. Zaten örgümüzün ön tarafı ve arka tarafı aynı görünüme sahip ve aynı şekilde örülüyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın bir önceki sırada üzerine ilmek dolayarak atlatmışım bu ilmeğimi. Önden girerek bu iki ilmeği birlikte topladım. Şu anda aynı şekilde şişimde 2 tane ilmek var. Önden girerek bu iki ilmeği birlikte topladım. Ters ilmeklere gelince ipim üzerine dolayarak bu iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Düz ilmeklerimi ise ön taraftan girerek düz örüyorum. Ters ilmeklerimi ipimi dolayarak örmeden atlattım. Düz ilmeklerimi ön taraftan ilmeğimin içerisine girerek ördüm.
Düz ilmekleri ön taraftan girdiğimiz zaman üzerine doladığımız ilmeği de birlikte toplamış oluyoruz. Benim gibi dördün katlarını ufak bir parça halinde hemen elinizi hazırlayın ve küçük bir parçada çalışarak nasıl yapıldığını anladıktan sonra çok kolay devam edecektir. Bir sıra daha göstererek bitirmek istiyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ters ilmeklerim var. Ters ilmekleri bir kez ipimi doluyorum üzerine, örmeden atlatıyorum. Tekrar bakın ipimi şişimin üzerine doladım. İkinci ilmeği de örmeden atlattım. Düz ilmekleri ise ön taraftan girerek düz olarak örüyorum. Bu modelde ters ilmekler örülmeden ip dolanarak atlanıyor. Ve modelimiz ilerledi. Bakın normal bir lastik şeklinde bu şekilde düz durmuyor. Şöyle göstereyim. 3 boyutlu ve kabartmalı bir görünümü var. Bunu göz önüne alarak lastiklerinizde bu modeli kullanın. Sanırım anlaşılmıştır. Oldukça burada boyut farkı var ters ve düz ilmekler arasında. Ama dediğim gibi kaşkol, boyunluk gibi, şapka gibi spor durmasını istediğiniz tüm örgülerde bu modeli kullanabilirsiniz. Normal lastik kadar toparlayıcılığı yok. 3 boyutlu, dediğim gibi çok kabarık duran bir örgü modeli. Sanırım bu kabarıklık anlaşılmıştır. Örgümün her iki tarafı da aynı görünüme sahip. Çift taraflı olarak kullanabilirsiniz. Bu da örgüde size avantaj sağlayacaktır. Normal duruşumuz bu şekilde, bakın. Farklı bir model paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese kolay gelsin.